dünyamızın yörüngesinde casusluk yapmak için bulunan bir uzaylı uydusu var mı? Kara Şövalye uydusu, Black Knight Satellite adı verilen gizeminin özündeki soru budur. Her gizemli olayda olduğu gibi Nikola Tesla adı da bir biçimde bu konu ile ilişkilidir. Şimdi aşağıdaki fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf 1998'de dünyanın yörüngesinde dönen gizemli siyah bir cismi gösteriyor. Bu fotoğraf NASA tarafından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan ilk uzay mekiği görevi sırasında çekildi. Uzay Ajansı, bu cismi STS 088-724-66 olarak isimlendirdi. Bu fotoğraf NASA'nın internet sitesinde, erişim kısıtlaması olmadan tüm halka açık olarak yayınlandı. Bu görevde yer alan bir astronot olan Jerry Ross, bu cismin gemi dışı faaliyetlerinden biri sırasında, ekibin kaybettiği bir tarafı siyah ve diğer tarafı gümüş renkli termal bir battaniye olduğunu iddia ediyor. Ancak küçük ama sadık bir takipçi için bu aslında, Kara Şövalye olarak bilinen yaklaşık 13.000 yıldır dünyanın etrafında dönen uzaylı kökenli yapay bir uydudur. Kara Şövalye uydusu ile ilgili ortaya atılmış olan iddialar, bir dizi hikayenin derlenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu hikayenin başlangıcı da Nikola Tesla yer almaktadır. 1899'da Nikola Tesla, 1856-1943 dünyaya, Colorado Springs'te yaptığı radyo deneyleri sırasında, uzaylılardan gelen bir mesajı ele geçirdiğini ilan etti. 1923'te en olası kaynağının Mars olduğunu söyledi. Ayrıca, mesajın sayısal olduğunu varsayarak, Marslıların iletişim için sayıları kullandıklarına inanıyorum çünkü sayılar evrenseldir, dedi. Bilim topluluğu o zamandan beri Tesla'nın sinyalleri için sayısız açıklama sundu. Bugün onun yanılmadığına ve aldığı sinyallerin doğru olduğunu biliyoruz. Ancak günümüzde bu sinyalin kaynağının 1968'de keşfedilen ve gerçekten de radyo sinyalleri yollayan pulsarlar, atarcalar olduğuna inanıyoruz. Pulsarlar, kalp atışları gibi muntazam ritimlerle uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızlarıdır. Ancak Tesla zamanında pulsarlar bilinmiyordu. Bunun sonucunda da Tesla, aldığı sinyalleri tam olarak yorumlayamamıştı. Tesla'nın bir kara şövalye uydusu fikrinden bahsettiğine ya da dünyanın yörüngesinde dönen bir uzay gemisi kavramını ima ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Ancak yukarıda aktardığımız olay genellikle Kara Şövalye uydusu gizeminin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Tesla'dan sonra, Kara Şövalye komplosu, genellikle radyo sinyalleriyle ilgili bir dizi ilgisiz bilimsel bulgudan ve sözde bilimsel varsayımdan oluşur. Uzaylıların Dünya ile radyo sinyalleri aracılığıyla iletişim kurduğu fikri, 1927'de inşaat mühendisi ve amatör radyo operatörü Gürgen Hals'in radyo sinyallerinde alışılmadık bir şeye rastlamasıyla daha da büyüdü. Oslo'daki evinden uzaya sinyal gönderirken, sinyallerin birkaç dakika sonra beklenmedik bir şekilde ona geri döndüğünü fark edecekti. Hals bunu uzaylı bir fenomen olarak algıladı. Ancak aslında kendisi günümüzde uzun gecikmeli yankılar, long delayed echoes olarak bilinen durumu deneyimlemişti. Bir radyo iletimi gerçekleştikten birkaç saniye sonra gönderene geri dönen radyo yankılarını ilk duyan kişi olarak kabul edilmektedir. Bir sonraki alıntı yapılan çalışma, bilim kurgu yazarı Duncan Nunan'a aittir. Kendisi bir yazısında, Hals'in radyo yankılarını anlamlandırmaya çalışacaktı. Kendisi aynı zamanda amatör olarak astronomi ile de ilgiliydi. Aslında, Duncan Nunan 1973'te uzun zaman gecikmeli yankı sinyalleri verilerini koordinat sistemine aktarıp yıldız haritasını çıkardığında Black Knight ile ilgili bir fikri yoktu. Ayrıca daha sonra çalışmalarında hatalar olduğunu kabul etti. Ancak adı Ay'ın yörüngesinde dönen 13.000 yıllık bir cismin uzun gecikmeli yankılara yol açtığını kanıtlayan kişi olarak bilinmeye başladı.